Olanların üzerinden zaman geçmişti. Uç bölgesinde hayat, yavaş ama sert bir biçimde akıyordu. Mevsimler değişmişti. Aynı yollar aşılmış, aynı ateşler yanmıştı. Ama Osman için zaman sadece günlerin geçmesi değildi. Osman büyümüştü. At binmek, ok atmak, ustalıkla kılıç kullanmak. Bunlar artık onun için yeni değildi. Çocukluğun aceleciliği geride kalmıştı. Yerine daha ağır bir sessizlik gelmişti. Neredeyse 18'indeydi. Bu yaş, uçta sadece güç demek değildi. Bu yaş, bakmayı öğrenmek demekti. Osman artık sadece önüne değil etrafına bakıyordu. Obaya bakıyordu. Çadırların arasındaki hareketi izliyordu. Konuşmaların yarım kaldığı anları fark etti. Geceleri ateşin etrafında uzayan sessizlikleri duydu. Bir şeyler değişiyordu. Bizans sınırı yakındı ama sınırdan gelen baskı her zaman kılıçla olmazdı. Bazen yollar daralır, bazen geçişler zorlaşırdı. Bazen obanın dış dünyayla olan bağı yavaşlardı. Bu baskı bir anda çökmezdi. Sessizce yaklaşırdı. Ve insanlar ne olduğunu tam anlayamadan hareket alanlarını kaybederdi. Osman bunu fark etmeye başlamıştı. Bir oba sadece saldırıyla yıkılmaz. Yavaş yavaş sıkıştırılarak da dağıtılabilirdi. Bu düşünce Osman'ın zihninde yer etti. Artık mesele sadece kendini savunmak değil. Artık mesele obanın ayakta kalıp kalamayacağıydı. Osman bu soruyla baş başa kaldı ve bu soru onu sıradan bir genç olmaktan uzaklaştırdı. Zaman ilerledikçe baskı görünmez ama daha ağır hale geldi. Kılıç çekilmeden, savaş ilan edilmeden. Uç bölgesinde hayat daraltılmaya başlandı. Bizans tekfurları kervan yollarını denetim altına aldı. Geçişler yavaşlatıldı. Tüccar her adımda durduruldu. Mal sayıldı, yol soruldu. Ama asıl amaç ticaret değildi. Amaç uçtaki obaları nefessiz bırakmaktı. Söğüt'e gelen tüccar azaldı. Gelen mal düştü, giden mal arttı. Oba yavaş yavaş dışarıya bağımlı hale geliyordu. Bu bir savaş taktiğiydi. Ama meydanda değil, pazarda yapılan bir savaş. Osman artık bunu fark ediyordu. Sadece kılıçla değil, akılla da sıkıştırıldıklarını görüyordu. Bu baskı, oba içindeki düzeni de etkiledi. Hayvanını satan, malını değiştiren, yol güvenliği arayan herkes aynı soruyu sormaya başladı. Osman için bu soru bir kırılmaydı. Çünkü ilk kez bir beyin sadece savaşta değil, hayatın her alanında sorumluluğu olduğunu biliyordu. Artık mesele yalnızca akın değildi. Mesele insanın geçimi, yolun güvenliği, pazarın adaletiydi. Bu dönemde Osman, obanın dışına daha sık çıkmaya başladı. Uçtaki dengeleri izledi. Tekfurların hamlelerini takip etti. Kimin nerede durduğunu anlamaya çalıştı. Ve şunu fark etti. Bu baskı tesadüf değildi. Planlıydı. Zamana yayılmıştı. Bizans kayıları kılıçla durduramıyordu. Ama obayı yavaşlatarak çöktürmeye çalışıyordu. İşte tam bu noktada Osman'ın zihninde yeni bir eşik oluştu. Bu düzen böyle kalamazdı. Ama karşılık vermek için acele etmek de felaketti. Henüz zamanı değildi. Osman artık biliyordu. Bu baskı daha büyük bir mücadelenin başlangıcıydı. Ve bu mücadele sadece savaş meydanında değil, düzenin kurulduğu her yerde verilecekti. Uç bölgesinde etkili olan isimler her zaman kılıç taşımazdı. Bazıları sözüyle yol açardı. Şeyh Edebali bu isimlerden biriydi. Şeyh Edebali 1206 yılında Merv'de doğdu. Burası Selçuklu dünyasının önemli ilim merkezlerinden biriydi. Yani Edebali uçta rastgele ortaya çıkmış bir derviş değildi. İlk eğitimini Karaman'da aldı. Hanefi fıkıh üzerine yetişti. Bu onun yalnızca tasavvufla değil, hukukla da ilgilendiğini gösteriyordu.
Fıkıh, insanların günlük hayatını düzenler. Borç nasıl verilir? Miras nasıl paylaşılır? Bir malın kime ait olduğu nasıl belirlenir? Bir anlaşmazlık nasıl çözülür? Bunların tamamı fıkhın alanına girer. Şam'da dönemin tanınmış alimlerinden dini ilimler tahsil etti. Şam, o dönemde İslam dünyasının en güçlü ilim merkezlerinden biriydi. Edebali, burada yalnızca okumadı, bir geleneğin içine girdi. Anadolu'da yolu Eskişehir yakınlarına düştü. İtburnu köyünde bir zaviye kurdu. Fakirler burada doyuyordu. Sorunu olanlar burada dinleniyordu. Edebali'nin bulunduğu zaviye sadece ibadet edilen bir yer değildi. Zaviye uç bölgesinde bir merkez haline gelmişti. Burada konuşulan şeyler sadece din değildi. Paylaşım konuşuluyordu. Anlaşmazlık konuşuluyordu ve her mesele bir ölçüye bağlanıyordu. Edebali'nin farkı şuydu: gücü temsil etmiyordu. Ama gücün nasıl sınırlandırılacağını biliyordu. Bu yüzden sözü dinleniyordu. Uç bölgesinde her karar kılıçla alınamazdı. Bazen bir kararı herkesin kabul etmesi gerekirdi. Edebali'nin bulunduğu yer, işte bu kabulün oluştuğu yerdi. Bu yapı ileride Osmanlı'da görülecek kadılık ve müftülük sisteminin ilk izlerini taşıyordu. Henüz devlet yoktu. Henüz resmi bir makam yoktu. Ama düzen vardı. Şeyh Edebali aynı zamanda ahi teşkilatının da başındaydı. Ahilik sadece esnaf örgütü değildi. Üretimi, paylaşımı ve ahlakı birlikte düzenleyen bir yapıyı temsil ediyordu. Bu yüzden Edebali, uç bölgesinde sadece din adamı olarak değil, düzen kurucu bir isim olarak tanınıyordu. Osman'ın adını sıkça duyduğu Edebali, işte böyle bir geçmişten geliyordu. Ve Osman bu yüzden onun yolunu önemsedi. Osman mübarek günlerde Şeyh Edebali'nin zaviyesine giderdi. Orta Asya'dan gelen Türk beyleri, alimlere ve sufilere her zaman saygı duymuştu. Bu, beyliğin zayıflığı değil, bilgelik arayışıydı. Osman, Şeyh Edebali'den sadece dua istemezdi. Düzen konuşurdu, insan konuşurdu, adalet konuşurdu. Bu görüşmeler, Osman'ın zihninde devlet fikrinin şekillenmesinde önemli bir yer tuttu. Şeyh Edebali çok sayıda talebe yetiştirdi. Bunların en önemlilerinden biri damadı Dursun Fakih'tir. Dursun Fakih, Osmanlı Devleti kadılarından biri olacaktır. Bu da şunu gösterir: Edebali'nin etkisi tek bir kişiyle sınırlı kalmadı. Yetiştirdiği insanlar aracılığıyla Osmanlı düzeninin içine yayıldı. Osman seferden döndüğünde yorgundu. Bu, alışılmış bir yorgunluk değildi. Atlar suskundu. Alpler konuşmuyordu. Sınırdan gelen haberler umutsuzdu. Bizans tekfurları bu kez yalnızca yol kesmemişti. Geçilen köylerde mallar toplanmış, tüccarlar geri çevrilmiş, bazıları rehin alınmıştı. Osman gördüklerini bir bir dinledi. Bu rastgele bir baskı değildi. Bir düzenin parçasıydı. Bizans, uçta yaşayanları yerinden etmek istemiyordu. Onları kontrol altına almak istiyordu. Sınır boylarında dolaştı. Kervanların hangi yollardan döndüğünü, hangilerinin artık hiç gelmediğini gördü. Sorun savaş değildi. Sorun savaşmadan kaybetmekti. Bu topraklarda kalmak için sadece sefer yapmak yetmiyordu. Osman Oba'nın ileri gelenleriyle konuştu. Sözler kısa tutuldu. Kimse hayal anlatmadı. Bu düzen bizi taşımaz dedi. Her seferde biraz daha daralıyoruz. Yerleşik olmak fikri artık bir düşünce değildi. Bir ihtiyaçtı. Kendi pazarını kurmak, kendi adaletini sağlamak, kendi güvenliğini kendi kurmak. Bu sözler ilk kez bu kadar açık söylendi. Bazıları sustu, bazıları karşı çıktı. Ama kimse inkar edemedi.
Osman o gün şunu fark etti. Artık yalnızca bir savaşçı değildi. Bir yolun eşiğindeydi. Bu yolun nasıl başlayacağını bilmiyordu ama bu yoldan dönmeyeceğini biliyordu. Atını Söğüt'ten başka bir yöne çevirdi. Şeyh Edebali'nin dergahına. Osman atını yavaş sürdü. Bu yol daha önce defalarca geçilmişti. Ama bu kez farklıydı. Seferden dönüyordu. Ama zihni hala sınırdaydı. Yol boyunca gördüğü her şey onu aynı düşünceye geri götürüyordu. Terk edilmiş kulübeler, sessiz tarlalar, yolu yarıda kesilmiş kervan izleri. Bu topraklar bereketliydi. Ama bereket güvende değildi. Osman atının üzerinde doğruldu. Uzakta yükselen tepeleri süzdü. Bu coğrafya yalnızca korunmak istemiyordu. Tutulmak istiyordu. Osman şunu düşünüyordu. Bir oba her zaman göçebilirdi. Ama insanlar her zaman kaçamazdı. Çocuklar büyüyordu. Yaşlılar yavaşlıyordu. Her sefer geride bir şey bırakıyordu. Ertuğrul Gazi'yi düşündü. Babası bu topraklarda düzen kurmuştu. Ama o düzen hareket üzerineydi. Şimdi zaman değişiyordu. Kılıç hala gerekliydi. Ama tek başına yetmiyordu. Kendi kendine konuşur gibi fısıldadı. Bu insanlar için daha fazlası gerek. Dergaha yaklaştıkça sessizlik arttı. Bu kapıdan her girişinde başka biri olmuştu. Bu kez ne olacağını bilmiyordu. Ama içeri girdi. Dergah her zamanki gibi sakindi. Bahçede birkaç kişi vardı. Kimse acele etmiyordu. Osman selam verdi. Sessizce karşılık aldı. Yorgunluğunu ilk kez bu kadar derinden hissetti. Bir yere varmıştı. O gece dergahta kaldı. Avluda sohbetler sürüyordu. Bir grup adaletten bahsediyordu. Bir diğeri paydan, bir başkası insanın insana yük olmamasından. Osman birkaç sohbete dahil oldu. Ama konuşmadı. Yorgundu. Zihni hala sınırdaydı. Söylenenler kulaklarına geliyor ama düşünceleri başka bir yerde dolaşıyordu. Bir düzen vardı burada. Osman bunu fark etti ve bu fark ediş onu daha da sessizleştirdi. Gece ilerledi. Osman'a kalacağı oda gösterildi. Rivayetlere göre o gece şöyle anlatılacaktı. Osman kaldığı odada duvardaki Kur'an-ı Kerim'i okurken gözlerini kapadı ve uykuya daldı. Rüyasında Şeyh Edebali'nin koynundan bir ay yükseldi. Ağır ağır, sessizce. Bu ay Osman'ın koynuna girdi. Sonra Osman'ın göğsünden bir ağaç çıktı. Kökleri derinlere indi. Dalları büyüdükçe büyüdü. Gölgesi genişledi. İnsanlar bu gölgenin altında toplandı. Toprak yeşerdi. Sular aktı. Osman derin bir nefeste uyandı. Gecenin sessizliği hala odadaydı. Bu rüya sıradan bir düş değildi. İlk Osmanlı tarihçileri Osman Gazi'nin yolunun bu rüya ile açıldığını anlatacaktı. Ama o an Osman bunun henüz farkında değildi. Osman rüyasını anlattı ve Şeyh Edebali'ye baktı. Osman'a gülümsüyordu. O gün söyleyecekleri yalnızca Osman'a değil, onun nesline bahşedilen büyük bir müjdenin haberi olacaktı.